John ve Julie Gottman'ın araştırmalarının literatüre kattığı en önemli maddelerden biri birbirine yönelme konusu. Birbirine yönelmenin ne olduğunu önce bir iyi anlayalım. Sonra ilişkilerde bu yönelme halini nasıl sağlayacağız? Adım adım birlikte ilerleyelim istiyorum. Birbirine yönelmek, yanına iki kavram daha getireceğim. Yönelmemek ya da karşı yönelme dediğimiz haller. Şundan ibaret. Gün boyu aslında yaşamımızın tamamında, tüm ilişkiler içerisinde yanımızdaki kişiyle bağ kurmak için çeşitli hamlelerde bulunuyoruz. Bunlar böyle çok basit hamleler. Yani işte ya ne güzel şu çiçek, ne kadar güzel duruyor, yaprakları ne kadar canlı, ne kadar sıklıkla su veriliyor acaba buna dediğinde içinden geçen bir şey bu. Gerçekten geçiyor, karşımda bir çiçek var. Bunu dışarı çıkardığımda aslında bağ kurmak için bir hamlede bulunuyorum. Eğer partnerim bu hamleyi duyuyorsa ve bu duyduğunda bir tepki veriyorsa, değil mi? Olur. Ya da evet olur. Ya da ya gerçekten çiçekleri ne kadar parlak, yani ben buna haftada bir veriyorum. Sen de veriyor musun? Neymiş bu çiçeğin türü? Nereden almıştık biz bunu? Daha büyük bir yönelme de olabilir ama evet de olur. Bunların tamamı duydu, yanıt verdi. Bir yönelme hali. Yönelmeme durumu ne olabilir? Ben yine aklımdan geçti ve dışarı çıkardım. Ya, çiçek yaprakları ne kadar güzel dedim. Partnerim de o sırada sıklıkla yaptığı üzere Twitter'da bir şeyler bakıyor. Herhangi bir cevap vermediğinde yönelmeme diyoruz buna. Yani ben bir hamlede bulundum, o bu hamleye yönelmedi. Gayet olası değil mi? Günlük hayatın içerisinde pek çok anda yaşıyorsunuz bu yönelmeme halini. Bu da cepte. Yönelmeyi duyduk, yönelmemeyi duyduk. Bir de karşı yönelme var. Ben yine dedim ki, aklımdan geçti çünkü. Ya ne kadar güzel yaprakları var. Ne yapıyoruz biz, bunu nasıl suluyoruz? Partnerim de dedi ki, bir çay mı içsek? Ne yaptı? Karşı yönelme. Söylediğim şeyi hiç duymadı, yok saydı ve başka bir şey getirdi. Tahmin edebileceğiniz üzere mutlu ilişkilerde sıkça gördüğümüz, hatta %86 oranında gördüğümüz şey yönelme hali. Yani birisi bağ kurmak için bir hamlede bulunduğunda diğerinin buna yanıt vermesi. Coşkulu da olabilir, sönük de olabilir ama bir yanıt vermesi. %86 oranında yanıt veriyorlar. Yıkılan ilişkilerde de var bu arada. Bağ kurma hamleleri elbette var. Bu hamlelere yönelme durumuna baktığımızda %33'lük bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani ben 3 kez aklımdan geçeni dışarı çıkardım, bir hamlede bulundum, çiçek yaprakları ne kadar güzel dedim. Bu üçün birinde partnerim ancak bana dönüyor, bana yöneliyor oluyor. Durumu genel olarak anladıysak, yönelme halini, bu yönelmenin ne getirdiğinden bir bahsedelim istiyorum. Yönelme, hamlede bulundum ve partnerimden bir yanıt geldi. En basit haliyle bana şu mesajı veriyor. Yalnız değilim. Partnerim burada. Beni duyuyor. Biz bir aradayız. En basit verdiği cevap bu. Ama daha büyük bir alan açıyor. Yönelme bir sohbet alanı açıyor. Yönelme bir paylaşım alanı açıyor. Yönelmelerle biz o sırada geçirdiğimiz vakti birlikte ve iyi geçirebiliyor oluyoruz. O yüzden güçlü ilişkilerde %86 oranında gördüğümüz bu şey, bu davranış biçimi, bu beceri ne getiriyor diye bakarsak eğer, en büyük getirisi dünyanın en sıkıcı işini de yapıyor olsalar ya da her gün yaptıkları rutin bir şey yapıyor da olsalar, sohbet edebilmeyi, bir şeyleri paylaşabilmeyi, olumlu duygular biriktirebilmeyi sağlıyor. Biz zaten buraya duygusal banka hesabı diyoruz Gottman'cılar olarak. Ne kadar çok yönelme varsa bir ilişkide, ne kadar çok birlikteyiz, yan yanayız, sohbet ediyoruz, bir şeylerden bahsedebiliyoruz hali varsa bir ilişkide, o kadar çok o sohbetlerin daha derin bir yere gitmesi, daha birbirimizi duyabildiğimiz, birbirimizi iyi geldiğimiz, birbirimizin stresini azaltabildiğimiz hatta bir yere gitmesi mümkün oluyor. O yüzden eğer bir bakın günlük hayatınıza, yönelme ne kadar var? Ve şunu da iyi bilin istiyorum. Yönelme, birbirine yönelme hali bir ilişkide en kolay ve en hızlı güçlendirebileceğiniz beceri. Çünkü güzel haber, yönelme daha fazla yönelmeyi getiriyor. Yani siz bilinç getirerek, dikkat vererek partnerinize yöneldiğinizde partneriniz de daha fazla size yöneliyor olacak. Birbirine yönelme için de geçerli ama biraz genelleyeceğim. Mutlu ilişkilerin özelliklerinin tamamı için
Sanki dünyanın en basit, herkes için yapması kolay şeylerinden bahsediyormuşuz gibi geliyor. Çünkü gerçekten basitler bir yandan. Kolay öğrenilebilir şeyler. Çünkü gerçek hayattan, gerçek insanlardan öğrenilmiş ve gerçekten mutluluğun formülü dediğimiz yerde duran beceriler. Ama o kadar kolay değiller. Sadece birbirine yönelme örneğinde şunu bir düşünmenizi istiyorum. Birinin aklından geçeni dışarıya çıkarması, ifade etmesi olasılığı o kadar yüksek bir olasılık değil zaten. Biri ifade ediyor, yapraklar diyor. Ötekinin bunu duyma olasılığı da böyle %100 olabilecek bir şey değil bir yandan. Ama o da duyuyor, üstüne bir yanıt veriyor. Vermemesi çok anlaşılır olur. Böyle basit istatistiki bir hesapla bile gitsek. Birbirine yönelme o kadar da eş zamanlı ve aynı yerde olma hali falan kolay yapılabilir bir şey değil. Ama yine mesaj ve aslında ana imza aynı. Güçlü ilişkilerde partnerler dikkatlerini birbirlerine veriyorlar. Güçlü ilişkilerde partnerler birbirlerini duymaya, anlamaya, ne dediğini anlamaya, neye ihtiyacı varı bulmaya ve o ihtiyacı karşılamaya hazır bir yerde duruyorlar. Çok emek, günlük hayatın içerisinde an be an işlenen ve biriktirilen iyi duygulardan bahsediyoruz. Bu emeği vermeye değiyor. Neydi tekrar? Büyük ödülleri var güçlü bir ilişki içinde olmanın. Uzun ömür getiriyor, sağlık getiriyor, gençlik getiriyor ve zenginlik getiriyor. Mutluluk ve huzur getiriyor. Ve bu getirdiği şeyleri sonraki kuşaklara da getiriyor. Güçlü bir ilişki içinde büyüyen çocukların güçlü ilişkiler yaşama olasılıkları da artıyor. O yüzden büyük resmin içerisinde bu an, çiçek yapraklar ne güzel dediğim ve partnerimin de bana yanıt verdiği an önemsiz gibi görünüyor ama değil, bayağı belirleyici. Sık sık küçük şeyler yaparak ilişkileri güçlendiriyoruz. O yüzden buraya dikkat verdiğinizden emin olun ne olur. Güçlü ilişkilerde çiftlere baktığımızda böyle bir hatırlayın, araştırmada biz işte pek çok şeye bakıyoruz. Deri gerginliğinden tutun da işte kan basıncına, nabzına, işte vücut ısısına, hareketlenme haline vesaire pek çok değişkene bakıyoruz. Ve bu değişkenlerden de elimize gelen önemli bir veri var. Güçlü ilişkilerde çiftler tartışma sırasında düşük bir fizyolojik uyarılmaya sahipler. Ne demek bu? Tartışmalar sırasında sinir sistemleri rahat olmaya devam ediyor. Peki bu nasıl sağlanır? İlişki içinde eğer, tartışma içinde eğer güvende hissediyorsam, bunu böyle bir savaş diye okumuyorsam, anlaşmazlık içinde olabilirim, kırıcı şeyler söyleyebilirim, kırıcı şeyler duyabilirim, çok zorlandığım bir duygu durumu içerisinde olabilirim. Ama eğer bir güvenlik hissi varsa o ilişki içerisinde, fizyolojik uyarılmam da, sinir sisteminin uyarılma düzeyi de düşük oluyor. Peki buraya nasıl geliriz? Burada birkaç tiyo var. Yüksek bir fizyolojik uyarılmadan düşük fizyolojik uyarılmaya geçmemizin yolu hakikaten temas edebiliyor olmak. Birinci faktörlerden biri bu. Eğer tartışırken bile göz teması halindeysek partnerimizle, birbirimize bakıyorsak konuşurken, dokunabiliyorsak birbirimize ve elbette bu ilişkide dokunmalar güvenliyse, o zaman yüksek bir fizyolojik uyarılma yerine daha düşük bir yerden aynı duygu durumundaki tartışmaya devam edebilme olasılığımız da yükseliyor. O yüzden bizim mutlak önerilerimizden biri, her ne konuşuyor olursanız olun, arabada ikiniz de yola bakarken konuşmayın. Ayrı ayrı odalarda başka yerlere bakarken tartışmayın. Gerçekten tartışmalarınızı ayırın zamanlı, karşı karşıya gelin, göz göze bakın. Mümkünse birbirinize dokunun ve birbirinizin fiziksel olarak da güvende hissetmesini sağlayacak adımlar atın. Mutlu ilişkilerde çiftler bunu yapıyor.